Merhaba, ben Denizli Blank ve bugün size pazardan aldığım sadece 5 TL'lik bir parçanın dönüşüm hikayesini hazırladım ve gördüğünüz gibi ben sonuçtan oldukça mutluyum. Aslında bu videonun amacı biraz da çevrenizde gördüğünüz standart parçaları nasıl da farklı şeylere dönüştürebileceğinizle ilgili sizlere ilham olmak. Umarım videomu beğenirsiniz. Şu an girişte çok fazla anlatacak da bir şeyim yok, o yüzden hızlı videoya geçiyorum. Ama öncesinde size de güzel bir haberim var. Şayet üzerimdeki parçayı beğendiyseniz belki de bu parçaya siz de sahip olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi ben her hafta yeni içerikler yüklüyorum ve yüklediğim her içerikte aslında gardırobuma yeni bir parça olarak ekleniyor. Fakat ben gardırobu çok da kalabalık birisi değilim. Benim ihtiyacımdan fazla ve çok da severek yaptığım şeyler. Bu yüzden bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Videonun altına açıklamalar kısmında bir tane link ekleyeceğim. Daha önce dikmiş olduğum parçalar ya da ileride dikeceğim parçaları oradan bulup satın alabilirsiniz. Bu arada videoyu yüklediğim zaman belki aşağıdaki link hazır olmayabilir. Instagram'dan da mutlaka final halini sizlerle paylaşıyor olacağım. Peki ben niye böyle bir şey yapıyorum? Oradan elde edeceğim gelirin çok küçük bir kısmını kendi projelerimi sürdürmek için devam ederken geriye kalan bütçeyi ise topluma yararlı farklı faaliyetlerde kullanmak üzere bağışlamayı hayal ediyorum. Dolayısıyla bu parçaları satın aldığınızda yapacağınız destek hem benim projelerimi sürdürebilmem için hem de çevremizdeki insanlara bir nebze de olsa fayda sağlayabilmemiz için güzel bir dönüşüm olacaktır. İlk satışa çıkacak bebek de bu üzerimde gördüğünüz parça. Detayları videonun altında bulabilirsiniz. Artık çok konuştum biliyorum, kızıyorsunuz ama bunları paylaşmam gerekiyordu. Dediğim gibi aşağıya açıklamalar kısmına bütün detayları ekliyorum. O zaman hazırsanız başlıyorum. Disco kızı olmanın ucundan dönen bir parçayla karşınızdayım. Aslında böyle tek omuzlu da oldukça sansasyonel bir parça ama ben bundan kendime çok daha zarif bir dönüşüm yapacağım. Şimdi ilk önce elimizdeki malzemeyi tanıyalım. Şöyle geriye de çekileyim. Ben bunu pazardan tam olarak 5 TL'ye aldım. Bence bu çevrenizdeki parçaları anlamak için çok güzel bir örnek olacak diye umuyorum. Parçanın tek bir kolu var. Kolu böyle içerisinde bir parça da var. Bir karpuz kol. Ön taraftan pensleri ve bedeni şans eseri bana oldukça iyi uyuyor. Arka kısmında hiçbir şey yok. Ama en azından böyle gördüğünüz gibi kavuşuyor. Bu şekilde kavuşturduğumda ise ön taraftan bana oldukça iyi oluyor. Şimdi bu elimdeki parçadan nasıl bir dönüşüm yapabilirim? Biraz ona kafa yoralım. Dikime başlamadan önce nasıl bir model yapacağıma karar veriyor olmam lazım. İlk olarak ön tarafı çizmekle başlayalım. Ön tarafta ben yakımın mevcut haliyle kalmasını istiyorum. Ama kol kısmını biraz daha içeriye alacağım ve biraz daha halter yapacağım. Ön tarafta zaten penslerim vardı ve bu pensleri de yine parçamın üzerinde bırakacağım. Böylece bu parçayı hem eteklerle hem bol pantolonlarla istediğim gibi giyebiliyor olacağım. Şimdi ise arka kısma geldik. Arka kısmın sihrin gerçekleştiği yer olacak. Ben arka parçamı bele doğru aynen bu şekilde gelmesini istiyorum. Ve omuz kısmından gelen parçalarımınsa çaprazda böyle bir bant oluşturmasını istiyorum. Yine aynı şekilde buradan gelen çaprazımın da arka kısımda gelip buraya yerleşmesini istiyorum. Ve böylece sırtımda aynen bu şekilde çok hoş bir görüntü olacak. Ben yüksek bel bir pantolonla muhtemelen bunu giyiyor olurum. Ya da yine böyle uçuş bir etek işe yarayacaktır. Arka kısımdaysa sırt kısmını kapatamayacağım için muhtemelen burada da biritler kullanacağım. 2 ya da 3 tane birit işimi görecektir. Arka kısım oldukça güzel olacak. Hadi şimdi dikiş yapalım. Artık modelime karar verdiğime göre ilk işlem olarak kolumu sökeceğim. Daha sonra ise içerideki astarını sökeceğim. Sonrasında ise şuna karar vereceğim. Ben bu parçayı aynen bu şekilde üzerime denk gelmesini istiyorum. Çoğu YouTuber'ın kendine ait bir cansız mankeni var. Ama ben ve pek çok izleyicimin maalesef yok. O yüzden bu işlemleri kendi üzerimde gösterip işlemleri nasıl yaptığımı görmeniz daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ben sırt açıklığımın buraya kadar olmasını istiyorum. Ön kısımda yaka açıklığımı aynen böyle bırakacağım. Sadece ben kolum bu şekilde olmasını çok güzel bulmadım. Tam olarak kolumu bu kadar içeriye aldıktan sonra da koltuk altından aşağıya sırt açıklığım buradaysa şayet buradan sırt açıklığıma doğru çizeceğim. Bu çizginin bu sınırdan başlayıp
çok da içeride aşağıya doğru inmesini istemiyorum. Çünkü yaklaşık olarak bir sütyenin başlangıç çizgisi burası. Ben tutup da bu parçayı böyle indirirsem fazlaca açıklığım olur ve ben o kadar dekolteli giymekten hoşlanmıyorum. O yüzden bunu bu kadar indirmeyeceğim. Şayet siz daha küçük göğüslüyseniz ve dekolte tercih ettiğiniz bir giyim çeşidi ise bu parçayı aynen böyle indirebilirsiniz. Ön bedende değil de sırt dekoltesini çok seviyorum. Bence bir kadını en zarif, en şık gösteren detaylardan bir tanesi sırt dekoltesi. O yüzden ben en çok sırt dekoltesi elbiselerimde bulunmasını tercih ederim abiyede. Evet, bir nefeste boğuldum. Şimdi kolumu söktükten sonra oluşturduğum biritlerle omuz kısmından birleşim yaparak arkada bir çapraz yapacağım. Projem bu şekilde. Ölçülerim de umarım benimle uyumlu olur. Ton olarak da orta kısımda birleştirme yaparken çift taraflı fermuar kullanabilirsiniz ama ben bir birit kullanacağım. Biritlerimi de buradan birleştirdiğimde aslında bir body olacak ve bence çok şık olacak. Ve şimdi kolumu sökerek başlıyorum. Şimdi kesim zamanı. Sonrasındaysa bir rigadan yararlanarak buradaki ovalliğimi veriyorum. Parçayı 1 cm dikiş payımı vererek bir güzel kesiyorum. Sonrasındaysa arka kısmı yapacağım. Şimdi ise sıra arka kısımda. Arka kısımda görmüş olduğunuz gibi burada bir açıklık yaptım. Siz bu açıklığı daha farklı da yapabilirsiniz. Ben olabildiğince aşağıda olmasını istiyorum. Arkada çapraz bantlar yapacağım kendime. Dolayısıyla formumu buna göre vermem lazım. Koltuk altı kısmımı buraya kadar indirmiş. Dolayısıyla aynısını geliyorum. Arkaya da aktarıyorum. Benim üst bedenimi biraz daha dar olmasından kaynaklı olarak prova yaptığımda her iki taraftan da 1 cm daraltmıştım. Yeni hattım burası. Bu iki noktayı bir doğruyla beraber aynen böyle birleştiriyorum. Her iki parçada da görmüş olduğunuz arka ortasındaki hat benim yeni bel düşüklüğüm olacak. Daha sonra şu omuz kısımlarını da sökeceğim. Yeni omuz genişliğime göre buradan arkaya kadar bir çapraz bant getireceğim. Bu çapraz bantları da nereye getirmeyi düşünüyorsanız öncesinde parçanızın üzerinde işaretleyin. Ben penslerimin üzerine gelecek şekilde çapraz bantlarımı kesiyor olacağım. Çapraz bantımı buraya koyacaksam ve omuz genişliğim de buradan başlıyorsa benim parçamda yaklaşık olarak 36 cm uzunluğunda ve toplamda omuzumun genişliği olan 6 cm genişliğinde 2 tane bantı alıp buraya kadar getireceğim. Bu omuz bantlarının da eskiden kolum olan bu parçayı koltuk altı hattı boyunca sökeceğim. Sonrasında ise kendime 2 tane çapraz bant yapacağım. Burada önemli bir nokta, pullu olan kısım tenime değerse beni rahatsız edeceği için dış kısmı pullu, iç kısmı ise parçanın içerisinde bulunan astardan yapacağım. Şimdi hem önden hem de arkadan çizgilerimi çizdiğim için kesim işlemine başlayabilirim. Bu işlemleri yaptıktan sonra parçamı açıyorum. Böylece bu parçayı aşağıya doğru daha rahat şekilde kesebilirim. Yine 1 cm olan dikiş payıma dikkat ederek arka ortamdan başlayarak kesim işlemini yapıyorum. Şimdi buradan buraya doğru omuz parçamı keseceğim. Bunun için de daha önce de belirttiğim gibi kesmiş olduğum kol parçamdan 2 adet kendime askı çıkartacağım. Burada yapmış olduğum işlemin aynısını burada da tekrar ediyorum. Şimdi ise yapmam gereken kesmiş olduğum ekstra bantlarımı omzum ile birleştirmek. Omuz kısmından karşıya çarpı şeklinde olması lazım. Daha önceden bu parçamı ben birleştirip hazırlamıştım. Onun görüntüsü de bu. Arka kısma denk geldiğinde parçalarım böyle olacak. Kapandığında da aslında arka kısımda görmüş olduğunuz gibi çarpı şeklinde bir parçam olacak. Önünde ise böyle spor bir görüntüsü olacak. Kol genişliğinizi daha dar yaparsanız bu çaprazlar daha da ince olabilir ya da yukarıdan kalından inceye doğru şekilde gidebilirsiniz. Şimdi tek yapmam gereken omuz kısımlarından dikiyorum. Aynı işlemi astarı içinde tekrar edeceğim. Omuz bantlarımı da diktikten sonra gövdemle astarımı birleştireceğim. Bu işlemlerin aynısını astar parçamda da yapmıştım. Şimdi bu iki parçayı yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Omuz ve boyun kısmı ve koltuk altları boyunca dikişimi dikeceğim. Etek ucumu ve açıkta kalan bu parçamı henüz dikmiyorum. Şimdi bu parçaları dikeceğim. Burada gördüğünüz oval kenarlarda, koltuk altı da dahil olmak üzere küçük küçük kesikler bırakacağım. Bu kesikleri bırakmamın sebebi de parçamı diktikten sonra tam olarak ters çevirmek. Ters çevirirken kasma yapmaması için de bu oval kenarların yapılması lazım. Ön ve arka parçamı birleştirdim ama bu kısımları henüz birleştirmedim. Çünkü arkada yer alan çapraz bantlarımı bu parçanın içerisine sokmam lazım. Şimdi dikmiş olduğum parçaları alıyorum ve ters çeviriyorum.
Şimdi burada bir önemli konu, astarınızla parçanızı diktiğinizde ütüleseniz bile bu iç taraftaki astarın oynaması gibi bir risk vardır. Temiz bir bitiş yapabilmek için dikiş makinesine parçanızı oturttuğunuzda arka tarafta yer alan bu ekstra payı şu duvara sabitleyecek şekilde içeride gidebildiğiniz yere kadar buradan bir düz dikiş çekin. Böylece astar kısmınızı da gövdenize sabitlemiş olursunuz ve aslında temiz bir bitişiniz olur. Şimdi ön ve arkayı birleştirmeden önce yapmamız gereken 2 tane işlem var. Birincisi bu diktiğiniz tüm parçaları bir güzel ütülemek. İkincisi ise arka tarafta siz de benim gibi fermuar yerine birit kullanacaksınız. Birit için incecik bir parça hazırlamanız gerekiyor. Ben yaklaşık olarak 50 santimlik bir parça keseceğim. 1 santimetrede genişliğinde olacak ki garantici olsun. Şimdi ütüleme işlemlerini de yaptım. Gelişine göre parçamı uzatıyorum. Ben uzun bile kesmişim hatta. Sonrasında ise bu parçayı da üzerine kapak gibi kapatıyorum. Yani şöyle yapacağım. Önce şu şekilde katlıyorum. Sonra parçamı geliyorum üzerine koyuyorum. İşaretlemiş olduğum yerde olmasına dikkat ediyorum. Sonrasında ise geliyorum. Bu parçayı üzerine koyuyorum. Ve aynı ikisinin arasını bir sandviç gibi sıkıştırıyorum. Sıkıştırma işlemini yaptıktan sonra ise parçam zaten her ikisinin de ortasında oluyor. Tutuyorum ve parçamı tekrar ters çeviriyorum. Parçamı bu noktalardan işaretliyorum. Arka parçamdan işaretleme işlemini yaptığımda görüntüm böyle olacak. Arka kısımda da aynen bu şekilde askım sırt kısmımdan da içeriye aynen böyle giriyor olacak. Şimdi bu parçamı bu şekilde yaptım. Geriye diğer parçam kaldı. Aynı işlemi yapıyorum. Parçamı astarıyla yüz yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sonrasında ise sırt açıklığıma gelecek şekilde koyuyorum. Sonrasında ise geliyorum diğer kol parçamı. Omuz kısmından katlıyorum. Çaprazımın geleceği yere geliyorum. Burada sabitliyorum. İç astardan yakalıyorum. Sonrasında ise parçamı aynen böyle ters çeviriyorum. Buradan düz bir dikiş çekiyorum. Sağlam bir dikiş dikmenize dediğim gibi gerek yok. İlk yaptıktan sonra üzerinize giyip prova edin. Böylece hatayı sıfır indirirsiniz. Sırt kısmımızın çapraz bantlarından da tam olarak eminsek artık kapanışa geçebiliriz. Arka tarafı da dikip sabitleme işlemini yaptıktan sonra parçam neredeyse bitti. Şimdi birleşim yerlerini yapmaya geldi sıra. Bunun için ben şöyle yaptım. Kendime incecik bir kuşak hazırladım. Ve bu kuşakla arka kısımda biritler yaparak parçamı arkadan düğme ile kapatılabilir hale getireceğim. Siz bunun için bir ip değil lastik de kullanabilirsiniz. Yanı sıra arka tarafta bir fermuar da kullanabilirsiniz. Bu aşamada ise yapacağım işlem şu. Parçamı dışarıdan biritinin olmasını istediğim yerleri işaretliyorum. Ve bu işaretlediğim yerlerden düğmemin geçirilmesine dikkat edecek şekilde kendime boşluklar oluşturuyorum. Şu anda oluşturduğum boşluk bunun geçmesi için yeterli. İğneleme işlemini dışarıdaki ilk kat kumaşımı yani pullu olan tarafa yapıyorum. Yönünü içeriye doğru olacak şekilde yapıyorum. Yani böyle. İlk işaretleme işlemini yaptığım buradan düğmem de gayet kolay şekilde geçiyor. Ve birinci düğmem hazır oluyor. Ben toplamda sırt kısmında 3 tane düğme olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk 2 tanesini yaptım. Bunların dikim işlemini ise şöyle yapacağım. Bildiğiniz gibi iç kısımda benim bir astarım vardı. Bu astarı alıyorum. İşaretlemiş olduğum birit noktalarımın üzerine aynı bir kapak gibi kapatıyorum. Kapatma işlemini yaptıktan sonra ise bu alandan 1 cm dikiş payımla dikişimi dikiyorum. Dikişimi de diktikten sonra artık biritlerim dışarıdan bu şekilde gözüküyor olacak. Bu işlemi sadece biritim olan bu tarafta yapıyorum. Diğer tarafa ise düğmelerim geleceği için burada sadece şöyle yapacağım. Parçamı alacağım. Yüzüne gelecek şekilde yerleştireceğim. Sonra ise yine burada da 1 cm dikiş payından dikerek parçamı sonra dışarıya doğru ters çevireceğim. Böylece biritlerim hazırlanmış, sırt kısmım diğer açıklığı da yapılmış olacak. Şimdi arka kısımda belirtmiş olduğum gibi biritlerimi de taktım. Karşı taraftaki parçamı da diktim ve dışarıdan görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi ise en son kısım olan etek ucunu yapacağım. Sonra tüm parçamı ütülediğimde artık giyilebilir olacak. Bunu da şöyle yapacağım. İçeride bildiğiniz gibi astarım vardı. Bu parçaları birbiriyle birleştirmek için astarımı ters çeviriyorum ve parçamın üzerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu yerleştirme işlemini yaptıktan sonra tüm parçamın etek ucu boyunca dikişimi dikeceğim. Sadece arka tarafta yaklaşık olarak 3 parmak kalınlığında bir boşluk bırakacağım. Orayı dikmeyeceğim. Bunun da sebebi şu. O boşluktan parçamı ters çevireceğim. Sonra burada bırakmış olduğum boşluğu da el dikişiyle dikerek parçamı artık bitirmiş olacağım. Etek ucundaki baskı paylarını da içeriye katlayıp bitirdiğimde içeriden görüntüm bu şekilde.
Dışarıdan görüntümse bu şekilde oldu. Artık tek yapmam gereken biriklerimin geldiği yerlere düğmelerimi dikmek, sonrasında ise bluzum giyilmeye hazır. Önden görüntüsü ise aynen bu şekilde olacak. Yüksek belli pantolonlarla, balık eteklerle pek çok parçayla birleştirebileceğim hem klasik hem de modern bir parça haline geldi. Tek omuzlu, kenara atılmış sıradan bir parçanın nasıl da modern bir parçaya dönüştürülebileceğine dair güzel bir deneyim oldu. Umuyorum sizler için de ilham vermiştir. Şayet bu projeyi dener ya da benzer projeleri imza atarsanız Made with the Blank etiketini paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu sayede yapmış olduğunuz projeleri ben de bulabilirim ve kendime daha fazla ilham alabilirim. O zaman haftaya yepyeni bir içerikle tekrar burada buluşuyoruz. Yeni içeriği kaçırmamak için abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiler, görüşmek üzere.